Antik Mısır mitolojisi, kozmik güçler, tanrılar ve dünyamızın ötesindeki gerçeklikler arasında derin bir bağ kurar. Bu bağlamda, piramitler sadece görkemli yapılar olarak değil, aynı zamanda tanrılara adanmış kutsal alanlar olarak da görülmelidir. Piramitlerin inşasında, Mısır'ın en önemli tanrılarından biri olan Ra, güneşin doğuşunu ve batışını temsil eden figür olarak büyük bir rol oynar. Piramitlerin doğuya bakacak şekilde hizalanması, Ra'nın her gün yeniden doğuşunu simgeler ve bu tanrının gücünü ve koruyuculuğunu yüceltir. Mısır mitolojisinde, piramitlerin en dikkat çekici özelliği, ölüler diyarı tanrısı Osiris ile olan bağlantılarıdır. Osiris, ölüm ve yeniden doğuşun sembolüdür ve piramitlerin içindeki mezar odaları, Firavun'un Osiris'le birleşmesini ve onun ölümsüz ruhunun yeniden doğmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ritüel, Mısır halkı için büyük bir öneme sahiptir. Çünkü Firavun'un ruhunun ölümsüzlüğe erişmesi, onların da koruma altında oldukları anlamına gelir. Piramitlerin inşası sırasında yapılan dini ritüeller de oldukça önemlidir. İnşaatın her aşamasında, tanrılara adaklar sunulmuş, kutsal dualar edilmiş ve çeşitli ritüeller gerçekleştirilmiştir. Bu ritüeller, yapının kutsallığını artırmak ve tanrıların lütfunu kazanmak için yapılmıştır. Piramitlerin içindeki koridorlar ve odalar, ölüler diyarına geçişi kolaylaştıran ve tanrılarla bağlantıyı güçlendiren sembollerle doludur. Piramitler, Antik Mısır'da ölümsüzlüğün ve ahiretin somut sembolleridir. Firavunların ölümsüzlük inancı, piramitlerin inşasının ana motivasyonlarından biridir. Firavunlar, tanrılarla doğrudan bağlantıları olduğuna inanılan kutsal varlıklardır ve ölümden sonra da yaşamaya devam etmeleri gerektiği düşünülmüştür. Piramitlerin içinde yer alan mezar odaları, Firavun'un öbür dünyaya güvenli bir geçiş yapabilmesi için özenle hazırlanmıştır. Bu odalar, tanrılar tarafından korunduğuna inanılan mühürlü kapılar, koruyucu heykeller ve kutsal yazıtlarla doludur. Ölümsüzlük için gerekli olan bu eşyalar, Firavun'un ruhunun öbür dünyada rahat etmesini sağlamak amacıyla yerleştirilmiştir. Ölümsüzlük ve ahiret inancı, Mısır mitolojisinde Osiris'in yeniden doğuşu ile yakından ilişkilidir. Firavun'un ölümden sonra Osiris gibi yeniden doğacağına ve ölümsüzlüğe kavuşacağına inanılır. Bu nedenle, piramitlerin içindeki her detay, Firavun'un bu kutsal yolculuğunu desteklemek için düşünülmüştür. Gömülme ritüelleri, Firavun'un ahirete hazırlanması ve onun ruhunun ölümsüzlüğe erişmesi için büyük bir titizlikle gerçekleştirilmiştir. Antik Mısır'da, piramitler sadece mezarlar değil, aynı zamanda Firavun'un ölümsüz ruhunu taşıyan kutsal yapılar olarak kabul edilmiştir. Bu yapılar, ölümsüzlük ve ahiret inançlarının en somut göstergeleri olarak Mısır mitolojisinin kalbinde yer alır. Firavun'un ölümsüzlüğü, sadece onun değil, tüm halkının da güvenliği ve refahı için önemli bir unsurdur. Bu nedenle, piramitler, Antik Mısır'ın dini ve kültürel yapısının merkezinde bulunur. Antik Mısır'da astronomi, medeniyetin temel taşlarından biri olarak kabul edilmiştir. Bu kadim toplum, gökyüzünü inceleyerek zamanın akışını, mevsimlerin değişimini ve hatta dini ritüellerin zamanlamasını belirlemiştir. Mısırlılar, yıldızların, ayın ve güneşin hareketlerini gözlemleyerek takvimler oluşturmuş ve bu bilgileri günlük yaşamlarında kullanmışlardır. İlk astronomik gözlemler, Mısır'da M.Ö. 3000'li yıllara kadar uzanmaktadır. Bu dönemde, Mısırlılar gece gökyüzünde belirli yıldızların düzenli olarak görünüp kaybolduğunu fark etmişlerdir. Özellikle, Sirius yıldızının hareketleri, Nil Nehri'nin taşkınlarının zamanlamasını öngörmek için kullanılmıştır. Bu gözlemler, Mısır takvim sisteminin temellerini oluşturmuştur. Nil Nehri'nin taşkınları, Antik Mısır'da hayati bir öneme sahiptir. Nehrin her yıl düzenli olarak taşması, tarım için gerekli olan verimli alüvyon toprağını bırakır ve bu sayede Mısır halkı bolluk içinde yaşayabilir. Ancak bu taşkınların zamanlaması tahmin edilmesi zor bir doğa olayıdır. Mısırlılar, Nil Nehri'nin taşkınlarını öngörebilmek için gökyüzünü dikkatle incelemişlerdir. Özellikle Sirius yıldızının doğuşu, taşkınların başlamasının habercisi olarak kabul edilmiştir. Sirius'un şafakta ilk kez tekrar görünmesi, Nil Nehri'nin yakında taşmaya başlayacağını gösterir. Bu astronomik olay,
Mısırlılar için tarımsal faaliyetlerin planlanması ve hayatta kalma stratejilerinin belirlenmesi açısından kritik bir bilgi kaynağı olmuştur. Antik Mısır'da iki ana takvim sistemi kullanılmıştır: Güneş takvimi ve yıldız takvimi. Güneş takvimi, Güneş'in yıllık döngüsüne dayanır ve 365 gün olarak hesaplanmıştır. Bu takvim, 3 ana mevsime bölünmüştür: Taşkın, Ekiliş ve Hasat. Her mevsim, 120 gün sürer ve geri kalan 5 gün, festivaller ve bayramlar için ayrılmıştır. Yıldız takvimi ise, Sirius yıldızının hareketlerine dayanır. Sirius'un döngüsü, yaklaşık 365,25 gün sürer ve bu da Güneş yılından biraz daha uzundur. Mısırlılar, bu iki takvim sistemini bir arada kullanarak yılın kesin zamanlamasını belirlemişlerdir. Güneş takvimi, günlük yaşam ve tarımsal faaliyetler için kullanılırken, yıldız takvimi daha çok dini ritüeller ve önemli olayların zamanlaması için kullanılmıştır. Güneş ve yıldız takvimlerinin birleşimi, Mısır medeniyetinin gelişmesinde ve sürekliliğinde büyük bir rol oynamıştır. Bu takvim sistemleri, Mısır halkının gökyüzünü dikkatle izleyerek elde ettiği bilgeliğin bir yansımasıdır. Astronomik gözlemler, sadece bilimsel bir faaliyet değil, aynı zamanda dini ve kültürel bir pratiğin de temelini oluşturmuştur. Bu sayede, Mısırlılar, doğanın ritmini ve evrenin düzenini anlayarak, yaşamlarını bu kozmik düzene uyumlu hale getirmişlerdir. Antik Mısır'ın en önemli tanrılarından biri olan Ra, Güneş'in tanrısı olarak bilinir. Ra, her sabah doğudan yükselerek gökyüzünde yolculuğuna başlar ve bu yolculuk sırasında yaşamı ve ışığı dünyaya getirir. Güneşin doğuşu, Ra'nın yeniden doğuşunu ve dünyaya ışık getirme gücünü simgeler. Bu nedenle, Ra, yaşamın ve bereketin kaynağı olarak kabul edilir. Mısırlılar, bu tanrının her gece batıda yeraltı dünyasına girerek tehlikeli bir yolculuk yaptığını ve sabah yeniden doğarak bu tehlikelerden galip çıktığını düşünürlerdi. Bu döngü, yaşamın sürekli yenilenen doğasını ve ölümden sonraki yaşamı sembolize eder. Ra tanrısının günlük yolculuğu, Mısır kozmolojisinde büyük bir öneme sahiptir ve birçok tapınakta bu tanrıya adanmış ritüeller gerçekleştirilmiştir. Osiris, Antik Mısır'ın ölüler diyarının tanrısı ve yeniden doğuşun simgesidir. Mısır mitolojisine göre, Osiris, ölümden sonra yeniden doğmuş ve ölümsüzlüğe erişmiştir. Osiris'in öyküsü, Firavunların ve Mısır halkının ölümden sonra yaşam inancının temelini oluşturur. Osiris, yıldızlarla da güçlü bir bağlantıya sahiptir. Özellikle, Orion takım yıldızı Osiris ile özdeşleştirilir. Orion'un gökyüzünde yükselmesi ve batması, Osiris'in ölüm ve yeniden doğuş döngüsünü simgeler. Mısır'daki birçok piramit ve tapınak, Orion ve diğer önemli yıldızlarla hizalanmıştır. Bu da Osiris'in göksel konumunun ve ölüler diyarındaki gücünün bir göstergesidir. Nut ise, Antik Mısır mitolojisinde gökyüzü tanrıçası olarak bilinir ve yıldızların koruyucusudur. Nut, vücudunu gökyüzü boyunca yayarak dünyayı kaplar ve yıldızları doğurur. Onun bedeni, geceleri yıldızlarla dolu bir gökyüzü olarak tasvir edilir. Nut'un bu koruyucu rolü, yıldızların düzenini ve evrenin dengesini simgeler. Nut'un her akşam güneşi yutması ve sabahları yeniden doğurması, kozmik döngünün bir parçasıdır. Bu mitolojik hikaye, evrenin sürekli yenilenen doğasını ve yaşamın döngüselliğini anlatır. Nut, aynı zamanda Osiris'in annesi olarak da bilinir ve oğlunun ölümsüzlüğe ulaşmasını sağlar. Bu nedenle, Nut'un yıldızlarla olan bağlantısı, hem evrensel düzenin hem de bireysel ölümsüzlüğün bir sembolüdür. Bu tanrı ve tanrıçalar, Antik Mısır'da sadece mitolojik figürler değil, aynı zamanda günlük yaşamın ve evrensel düzenin birer parçası olarak kabul edilmişlerdir. Ra, Osiris ve Nut'un hikayeleri, Mısır halkının kozmik güçlerle olan derin bağlarını ve bu güçlerin yaşamlarındaki etkisini anlamamıza yardımcı olur. Giza piramitleri, sadece mimari harikalar olarak değil, aynı zamanda kozmik düzende önemli bir yer tutan yapılar olarak da dikkat çeker. Bu piramitlerin konumlandırılması, Mısır mitolojisi ve astronomisi ile derin bir bağ sahiptir. Özellikle Orion takım yıldızı ile olan ilişkileri, Giza piramitlerinin kozmik bir harita gibi işlev gördüğünü gösterir.
Mısır mitolojisinde Orion takım yıldızı, ölüler tanrısı Osiris ile ilişkilendirilir. Orion'un 3 parlak yıldızı, Giza'daki 3 büyük piramidin konumuna karşılık gelir. Bu yıldızların gökyüzündeki düzeni, piramitlerin yerleşimiyle uyumludur ve bu da Mısırlıların gökyüzünü ve yıldızları ne kadar dikkatle izlediğini gösterir. Bu hizalama, Firavunların ölümden sonraki yaşamda Osiris'e katılma arzusunu ve yıldızlara ulaşma isteğini simgeler. Giza piramitlerinin inşasında, güneş ve yıldızların konumu büyük bir rol oynamıştır. Mısırlılar, piramitlerin yöneliminde kozmik güçleri dikkate almışlar ve bu yapıları evrensel düzenle uyumlu bir şekilde inşa etmişlerdir. Piramitler, 4 ana yöne doğru hizalanmış ve bu yönler, güneşin doğuşu ve batışı ile bağlantılıdır. Piramitlerin yan yüzeyleri, güneşin yıl boyunca gökyüzünde izlediği yolu takip eder. Güneşin doğduğu doğu ve battığı batı yönlerine bakan bu yüzeyler, Firavun'un ruhunun öbür dünyaya yolculuğunu simgeler. Aynı zamanda, bu hizalama, güneşin yaşamın kaynağı olarak görüldüğü Antik Mısır'da, Firavun'un güneş tanrısı Ra ile olan bağını güçlendirir. Antik Mısır'ın kozmik düzeni anlama çabalarının en eski örneklerinden biri, Nabta Pilaya'da bulunan gözlemevidir. Bu bölge, Mısır'ın güneybatısında, Nubyan çölünün derinliklerinde yer alır ve M.Ö. 6. yüzyıla kadar uzanan astronomik gözlemlerle ilişkilendirilir. Nabta Pilaya, Antik Mısır'ın bilimsel bilgi birikiminin ve gökyüzünü anlama arzusunun bir yansımasıdır. Burada bulunan taş dizilimleri, Mısırlıların yıldızların hareketlerini ve mevsimsel değişiklikleri izleme yeteneklerini göstermektedir. Nabta Pilaya'daki taş dizilimleri, gökyüzündeki belirli yıldızların ve güneşin hareketlerini izlemek amacıyla yerleştirilmiştir. Bu taşlar, belirli hizalamalar ve düzenlemelerle, yılın belirli zamanlarında güneşin ve yıldızların konumlarını gösterir. Özellikle, yaz gündönümünde güneşin doğuşunu ve batışını işaret eden taş dizilimleri, Mısırlıların tarımsal faaliyetlerini ve dini ritüellerini planlamalarında önemli bir rol oynamıştır. Dikili taşlar, Mısır astronomisinde önemli bir yer tutar. Bu taş sütunlar, güneşin ve yıldızların hareketlerini izlemek için kullanılmıştır. Dikili taşların gölgeleri, günün belirli saatlerinde belirli yönlere düşer ve bu da Mısırlıların zamanı ve mevsimleri takip etmelerine yardımcı olur. Ayrıca, bu dikili taşlar, Mısır'ın dini ve ritüel yaşamında da büyük bir öneme sahiptir. Tanrılara adanmış olan bu yapılar, gökyüzüyle yeryüzü arasındaki bağlantıyı simgeler. Antik Mısırlılar, gökyüzünü izlemek için çeşitli araçlar ve teknikler geliştirmişlerdir. Bu araçlar ve teknikler, onların astronomik bilgilerini geliştirmelerine ve zamanın akışını daha doğru bir şekilde takip etmelerine olanak tanımıştır. En basit araçlardan biri, güneş saatleridir. Güneş saatleri, güneşin gökyüzündeki hareketine bağlı olarak zamanı ölçmek için kullanılmıştır. Bu saatler, gölgelerin uzunluğunu ve yönünü takip ederek günün saatlerini belirlemiştir. Bir diğer önemli araç, yıldız saatleridir. Yıldız saatleri, belirli yıldızların gece gökyüzünde belirli zamanlarda görünmesiyle zamanı belirlemek için kullanılmıştır. Mısırlılar, bu yöntemi kullanarak gece boyunca zamanın akışını izleyebilmişlerdir. Ayrıca, yıldız saatleri, tarımsal faaliyetlerin ve dini ritüellerin zamanlamasında da önemli bir rol oynamıştır. Mısırlı astronomlar, ayrıca, belirli yıldızların ve gezegenlerin hareketlerini izlemek için özel yapılar inşa etmişlerdir. Bu yapılar, gökyüzünün belirli bölümlerine odaklanarak, bu bölümlerdeki hareketleri daha detaylı bir şekilde incelemelerine olanak tanımıştır. Bu yapılar, Antik Mısır'ın bilimsel bilgi birikiminin ve kozmik düzeni anlama çabasının birer sembolüdür. Antik Mısır'ın gözlemevleri, astronomik taş dizilimleri ve dikili taşları, bu medeniyetin gökyüzünü anlama ve evrenin düzenini kavrama arzusunun somut örnekleridir. Mısırlılar, bu yapılar ve teknikler aracılığıyla, yaşamlarını ve inançlarını kozmik düzenle uyumlu hale getirmeyi başarmışlardır. Bu bilimsel ve dini çaba, Mısır medeniyetinin kalıcılığının ve büyüklüğünün temel taşlarından biridir. Antik Mısır'da yıldızlar, sadece gökyüzünde parlayan cisimler değil, aynı zamanda ruhların rehberleri ve öteki dünyaya açılan kapılardır. Mısır inancına göre, yıldızlar ölülerin ruhlarını sonsuzluğa taşır
ve onları tanrılarla birleştirir. Bu nedenle, yıldızlar Mısır mitolojisinde ve astronomik anlatılarda büyük bir öneme sahiptir. Özellikle Orion takım yıldızı ve Sirius yıldızı, öteki dünyaya giden yolu simgeler. Orion, ölüler tanrısı Osiris ile ilişkilendirilirken, Sirius, Osiris'in eşi Isis ile bağdaştırılır. Bu iki gök cismi, Mısırlıların ruhların ölümsüzlüğüne olan inancını pekiştirir. Orion'un gökyüzündeki konumu ve hareketi, Osiris'in ölümden sonraki yaşam döngüsünü temsil ederken, Sirius'un doğuşu, Nil Nehri'nin yıllık taşkınlarının habercisi olarak görülür ve bereketin sembolüdür. Firavunlar, ölümlerinden sonra yıldızlara katılmayı ve tanrılarla birlikte sonsuz bir yaşam sürmeyi arzularlardı. Bu inanç, piramitlerin ve mezarların yıldızlarla hizalanmasına neden olmuştur. Piramitlerin içindeki yazıtlar ve mezar odalarındaki duvar resimleri, Firavun'un ruhunun yıldızlara nasıl yolculuk edeceğini anlatan rehberler olarak işlev görür. Bu metinler, ruhun ölümsüzlüğe ulaşması için gereken ritüelleri ve duaları içerir. Antik Mısır'ın astronomik anlatıları ve mitolojik yansımaları, onların gökyüzünü anlama çabalarının ve kozmik düzenle uyumlu yaşama arzusunun bir yansımasıdır. Bu anlatılar, Mısır toplumunun inançlarını, ritüellerini ve yaşam biçimlerini şekillendirmiştir. Yıldızlar ve gök cisimleri, sadece bilimsel gözlemler için değil, aynı zamanda dini ve kültürel anlamlar taşır. Bu nedenle, Mısır'ın astronomik ve mitolojik mirası, insanlık tarihinin en derin ve anlamlı hikayelerinden biridir. Büyük Sphinx, Antik Mısır'ın en ikonik ve gizemli yapılarından biridir. Giza platosunda, piramitlerin hemen yanında yer alır ve hem konumu hem de inşasıyla kozmik bağlantılara sahiptir. Sphinx, doğuya bakacak şekilde konumlandırılmıştır. Bu da güneşin doğuşunu doğrudan görebilmesini sağlar. Bu konum, Sphinx'in güneşle olan derin ilişkisini ve güneşin yaşam veren enerjisini simgeler. Güneş, Antik Mısır'da hayatın kaynağı olarak görülmüştür ve Sphinx'in doğuya bakışı, her sabah yeniden doğan güneşi selamlaması anlamına gelir. Bu, aynı zamanda Firavun'un ve halkının yeniden doğuşunu ve ölümsüzlüğünü sembolize eder. Sphinx'in bu konumu, onun bir bekçi olarak güneşin yeniden doğuşunu gözlemlediği ve güneşin yaşam döngüsünü korunduğu anlamına gelir. Sphinx'in en dikkat çekici özelliklerinden biri de devasa gözleridir. Bu gözler, gökyüzünü ve yıldızları izlemek için birer sembol olarak kabul edilir. Antik Mısır'da gözler, bilgeliğin ve kozmik farkındalığın simgesi olarak büyük önem taşır. Sphinx'in gözleri, gökyüzüne bakarak evrenin sırlarını ve tanrıların mesajlarını anlayan bir varlığı temsil eder. Gözlerin bu kozmik bağlantısı, Mısır mitolojisinde de sıkça görülür. Örneğin, Horus'un gözü, koruma ve iyileşmenin sembolüdür ve gökyüzünü izleyen tanrısal bir varlığı simgeler. Sphinx'in gözleri de benzer bir şekilde, hem koruma hem de bilgi arayışını temsil eder. Giza platosunda, bu devasa heykelin gözleri, gökyüzünü tarayarak Firavun'un ve halkının geleceğini gözetler. Sphinx'in insası, Mısır astronomisi ve yıldız haritalarıyla yakından ilişkilidir. Sphinx'in gövdesi ve başı, belirli yıldızların ve takım yıldızların hareketleriyle hizalanmıştır. Özellikle, Sphinx'in yönü ve konumu, Aslan takım yıldızı ile ilişkilendirilir. Bu ilişki, Mısırlıların gökyüzünü ve yıldızları dikkatle izlediğini ve bu bilgiyi dini ve kültürel yapılarında kullandığını gösterir. Sphinx'in inşası sırasında kullanılan yıldız haritaları, Mısırlıların kozmik düzeni anlama ve bu düzeni yapılarında yansıtma isteğini gösterir. Yıldız haritaları, sadece gökyüzündeki cisimlerin konumlarını belirlemekle kalmaz, aynı zamanda bu cisimlerin dini ve mitolojik anlamlarını da içerir. Bu haritalar, Sphinx'in yapımında kullanılan taşların yerleştirilmesi ve heykelin yönünün belirlenmesinde kritik bir rol oynamıştır. Sphinx, Antik Mısır'ın gökyüzü ve kozmik düzenle olan derin bağlantısının bir sembolüdür. Güneşle olan ilişkisi, gözlerinin gökyüzünü izlemesi ve inşasında kullanılan yıldız haritaları, Mısır'ın bilimsel ve dini bilgi birikimini yansıtır. Bu devasa heykel, Mısır'ın kozmik anlayışını ve evrenin sırlarını keşfetme arzusunu simgeler. Sphinx, sadece bir heykel değil,
aynı zamanda gökyüzüyle yeryüzü arasındaki bağın somut bir ifadesidir. Dendera zodyak haritası, Antik Mısır'daki astronomik ve astrolojik bilginin en etkileyici örneklerinden biridir. Bu harita, Mısır'ın Dendera Tapınağı'nda bulunan ve şimdi Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenen bir taş tavan süslemesidir. Zodyak haritası, yaklaşık M.Ö. 50 yılında yapılmıştır ve o dönemin astronomik bilgilerini ve inançlarını yansıtır. Harita, Mısır'ın gökyüzüne dair derin bilgisini ve kozmik düzenle olan bağlantısını gösterir. Zodyak haritası, yuvarlak bir formda düzenlenmiş ve 360 derece boyunca yıldızların, gezegenlerin ve takım yıldızların konumlarını gösterir. Zodyak haritası, 12 zodyak burcunu ve takım yıldızlarını ayrıntılı bir şekilde temsil eder. Her bir burç, Mısır mitolojisindeki figürlerle ilişkilendirilmiştir. Örneğin, Aslan burcu, güçlü ve kudretli bir hayvan olarak Ra'nın gücünü ve Güneş'in enerjisini temsil eder. Boğa burcu, Apis boğası ile ilişkilendirilir ve bereketin ve üretkenliğin simgesidir. Takım yıldızların bu temsili, sadece astronomik gözlemlerden ibaret değildir. Aynı zamanda Mısır'ın dini ve mitolojik anlayışını yansıtır. Her bir burç ve takım yıldız, belirli tanrılarla ve onların kozmik rolleriyle ilişkilendirilmiştir. Bu ilişki, gökyüzündeki olayların dünya üzerindeki etkilerini anlamak ve bu etkileri dini ritüellerle dengelemek amacıyla kullanılmıştır. Mısırlılar, takım yıldızları ve gezegenlerin hareketlerini dikkatle izlemiş ve bu hareketlerin tarımsal döngüler, su taşkınları ve diğer doğal olaylarla nasıl bağlantılı olduğunu anlamaya çalışmışlardır. Zodyak haritası, sadece Antik Mısır'ın kozmik anlayışını yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda Batı astrolojisine de önemli bir etki yapmıştır. Mısır'ın zodyak burçları ve takım yıldızları, daha sonra Yunan ve Romalı astronomlar tarafından incelenmiş ve yorumlanmıştır. Bu bilgi, Batı astrolojisinin temelini oluşturmuş ve modern astrolojinin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Mısır'ın zodyak sistemi, Yunanlıların ve Romalıların kozmik düzen ve astrolojik inançlarını şekillendirmiştir. Özellikle, Mısır'ın takım yıldızları ve burçları, Batı astrolojisinin 12 burç sisteminin temelini oluşturmuştur. Bu burçlar, modern astrolojide halen kullanılmakta ve insanların doğum tarihine göre karakterlerini, gelecekteki olayları ve kozmik etkileri anlamak için rehberlik etmektedir. Zodyak haritası, Antik Mısır'ın kozmik bilgeliğini ve bu bilginin Batı astrolojisi üzerindeki kalıcı etkisini gösterir. Mısır'ın gökyüzüne dair derin anlayışı ve bu anlayışın dini, tarımsal ve kültürel uygulamalardaki yansımaları, insanlığın kozmik düzeni anlama ve bu düzenle uyum içinde yaşama çabasının bir parçasıdır. Bu harita, Mısır'ın evrenin sırlarını keşfetme arzusunun ve bu keşiflerin insanlık tarihine olan katkısının somut bir örneğidir. Antik Mısır astronomisi, insanlığın gökyüzüne dair ilk sistematik gözlemlerinden bazılarını içerir. Mısırlılar, yıldızların, gezegenlerin ve gök cisimlerinin hareketlerini dikkatle izlemiş ve bu bilgiyi tarım, takvim düzenlemeleri ve dini ritüeller için kullanmışlardır. Modern astronomi ise, gelişmiş teleskoplar, uzay araçları ve bilimsel yöntemlerle gökyüzünü inceler ve evrenin sırlarını çözmeye çalışır. Antik Mısır'daki astronomik gözlemler, çıplak gözle yapılan dikkatli incelemelere dayanıyordu. Örneğin, Sirius yıldızının yükselişi, Nil Nehri'nin yıllık taşkınlarının habercisi olarak görülür ve bu gözlem Mısır'ın tarım takviminde önemli bir yer tutardı. Modern astronomi ise, bu tür olayları hassas aletlerle ve matematiksel modellerle analiz eder. Sirius'un spektral analizi, yıldızın kimyasal bileşimi ve yüzey sıcaklığı hakkında detaylı bilgiler sağlar. Mısırlıların gözlemleri, modern astronominin temellerinden biri olan düzenli ve sistematik veri toplama pratiğinin erken bir örneğidir. Antik Mısır'ın astronomik bilgeliği, günümüz astronomik araştırmalarına çeşitli şekillerde ilham vermiştir. Mısırlıların yıldızların ve gezegenlerin hareketlerini izleme ve kayıt altına alma yöntemleri, modern astronomide kullanılan veri toplama ve analiz tekniklerinin atası sayılabilir. Özellikle Mısır'ın gökyüzüne dair inançları ve mitolojisi, astronomik gözlemlerin kültürel ve dini bağlamını anlamada, modern bilim insanlarına yardımcı olmuştur.
Mısır astronomisinin modern astronomiye en büyük katkılarından biri de takvim sistemleridir. Mısırlılar, güneş ve yıldız takvimlerini birleştirerek tarımsal faaliyetlerini düzenlemişlerdir. Bu takvim sistemleri, modern takvimlerin geliştirilmesinde de etkili olmuştur. Ayrıca, Mısır'ın gökyüzüne dair mitolojik hikayeleri, astronomi ve mitolojinin nasıl iç içe geçtiğini ve bu bilgilerin toplumların kültürel yapısını nasıl şekillendirdiğini anlamamıza yardımcı olur. Antik ve modern astronomi, farklı yöntemler ve teknolojiler kullanmalarına rağmen, birçok noktada birleşirler. Her iki dönemde gökyüzünü anlamaya ve evrenin işleyişine dair sorulara yanıt aramaya çalışmıştır. Antik Mısır'da yapılan gözlemler ve çıkarımlar, modern astronominin temellerini oluşturmuş ve bu alandaki araştırmaların gelişimine katkıda bulunmuştur. Birleşme noktalarından biri, gökyüzündeki düzen ve döngülerin incelenmesidir. Antik Mısırlılar, yıldızların ve gezegenlerin belirli döngülerle hareket ettiğini ve bu döngülerin dünya üzerindeki olayları etkilediğini gözlemlemişlerdir. Modern astronomi de aynı şekilde, gök cisimlerinin hareketlerini ve bu hareketlerin etkilerini inceler. Örneğin, Ay'ın döngüleri ve bunların gelgitler üzerindeki etkisi, hem antik hem de modern astronominin araştırma konularından biridir. Bir diğer birleşme noktası, evrenin yapısını anlama çabasıdır. Mısırlılar, gökyüzündeki cisimlerin tanrılar ve kozmik düzenle bağlantılı olduğuna inanmışlardır. Modern astronomi ise, evrenin genişlemesi, galaksilerin yapısı ve kara delikler gibi konuları inceleyerek, evrenin kökeni ve yapısını anlamaya çalışır. Her iki dönemde, insanlığın gökyüzüne olan merakını ve bu merakın bilimsel ve kültürel gelişmeler üzerindeki etkisini yansıtır. Kabaca toparlayacak olursak, Antik Mısır'ın astronomik bilgeliği ve modern astronominin bilimsel yöntemleri, gökyüzünü ve evreni anlama çabasında ortak bir temel oluşturur. Bu iki dönemin birleştiği noktalar, insanlığın kozmik düzene dair merakını ve bu merakın bilimsel ilerlemelere nasıl dönüştüğünü gösterir. Antik Mısır'ın gökyüzüne dair derin bilgisi, modern astronominin gelişiminde önemli bir rol oynamış ve bu miras, günümüz bilim insanlarına ilham vermeye devam etmektedir.